Ahtapota kendini saktırıyorlar. Yamyamlık gibi bir şey. Hiç hoşuma gitmedi. Japonya'daki en büyük korkularımdan biri hasta olmaktı. Şimdi size Japonya'daki hastane sistemini anlatıyorum. Japonca söyledi, Türkçe gösterdi. Çok tatlıydı. Sizden belli bir miktar para kesiyorlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Don Quixote'yi geziyoruz. Ve beni duyamayacaksınız çünkü burası aşırı gürültülü. Bunun aynısından Türkiye'de var. Gratis de body. Onda da öyle yazıyordu. Aynı renk ya. Gratis. Evde vardı. Bak. Pembesi şeysi. Birebir aynı bence. Don Quixote'de bulduğumuz bir başka şaibeli şey. Cannabidiol olduğunu düşünüyoruz. Neymiş? Bunu çekiyorsun böyle. Nefesini açıyor yani. Mentol çubuğu. Bak arkasına yazıyor. İşte diyor ki yüzde bilmem kaça kadar cannabidiol içerebilir yazıyor. Farklı uç boyutları var mesela 0.3. Aynı rengin 0.5, 0.4'ü, 5'i ve 7'si de var. Bir sürü renk var. Ki en sevdiğim renk, bunu beni bilen bilir. Şöyle reyonların arasına bırakılmış bir tanecik jelibon gördük. Hatırlar mısınız çocukken sandviç hamburger vardı. Tam ondan. Ama devamı yok. Devamı nerede? Bunlar da meşhur değişik aromalı KitKatlar reyonu. Sadece KitKatlar yok. Çok şey var. Bütün reyonlar insanın üstüne geliyor. Çocuklarımızı ekran başından alalım kısa bir süre. Ama konuşmadan çekseydik aslında. Bir tek ne yok biliyor musunuz? Rakı. Rakı dışında her şey var. Bir tek rakı yok. Bulduk. Bunu düşünür Umutcan. Jelibonun fazlası olmaz dedi. O zaman 5 tane daha alalım. Hiçbir masraftan kaçınmayıp bal kabağının içini çıkarmışlar. Hem de sadece 215 yen. Ne almaya çalışıyorsun Umutcan? Gerçekten var. Burada şeyli yumurtalar var. Ne o? Smoked egg diyor. Smoked egg. İyi. İğrenç görünüyor. İğrenç görünüyor evet. Sen istiyor musun? Ben bunu yiyeceğim. Deneysel yemek çalışmalarından sonra deneysel jelibon çalışmalarına başladık ama Umutcan işi biraz fazla ciddiye aldı. O yüzden tabak hazırlıyor. Adabı vardır jelibon yemeği. Taban son hali için kanala abone olmanız gerekiyor. Çok premium üyelere gösterebileceğimiz bir hal aldı çünkü. Ben çok jelibon aldım. Ben çok fakir tabağı oldum. Fakir tabağı oldu. Yani Umutcan alelacele bir sunum hazırladı ama tam şey olmadı yani. Evet, günlerden pazar. Patatesi ben, pankeki Umut yaptı. Domatesleri manavdan aldım. Manavla artık kankayız. Bana bedava marul falan veriyor. Servis diyor. Güzel domateslerden veriyor ucuza. Bu patatesler de manav arkadaşımın patatesleri. Japonya'da yerleşik bir hayata geçtik diyebiliriz şu an. Peki kahvaltı bununla bitti mi? Hayır. Hayır. Üstüne bir de omlet yapıyoruz. Bu görüntüden sonra benim özenle dizdiğim domatesleri çekeyim. Gördüğünüz gibi çiçek. Hazır mısın? Hazırım. Ne kadar üstümüzde nazar olursa olsun. Ay, nazar çıktı nazar. Baykuşumuz parçalandı. Bütün hafta bel ağrısı çektiğim için hiçbir yere gidemedik. Yatıyorum sürekli. Bugün pazar. Bir haftadır ilk defa dışarı çıktık. Daiso'ya gittik. Japonya'nın BİM'i. Daha önce çekmiştik. Oradan da kendimize bardak aldık. Hem de havalı bardak. Umutcan şöyle çevirir misin? Neden? Çünkü biz en iyisine layığız. Şu
bir bardak mesela 300 yen. Çok güzel. Bu 100 yen. Hiçbir şey değil. Sudan ucuz. 1 liraya bardak almak gibi Türkiye'de. Kızım sen de bir rahat verirsen ne zaman çekim yapsak böyle. 30 yaşını geçmiş yetişkinler olarak hobilerimize başladık. Gittik kuru boya aldık Daiso'dan. 24 renk ve 24 renk pastel boya. İnanılmaz. Şu rengi gördünüz mü? Hiçbir yerde bulamazsınız. Ten rengi. Turuncu değil, ten rengi. Bu defterleri tercih ettik. Yeni bardaklarımıza da buzlu kahvelerimizi yaptık. Sanatımızı ileride sizinle paylaşırız. Bu sanat işini çok ciddiye alıyoruz. O yüzden gerçekten kafa yorarak yapmaya çalıştık. Ve size bir saat sonunda geldiğimiz yeri göstermek istiyorum. Bir saat geçti mi ya? Konuya karar veremedik. Yoksa yani odaklıyız, konu seçemedik. Bu sefer biraz ilerledik kaydı. Yorulduk, bitiremedik. Şimdi size Japonya'daki hastane sistemini anlatıyorum. Japonya'da sağlık sigortası yaptırmak zorunlu. Öğrenci bile olsanız sigorta yaptırmanız lazım. Ve sigortanızın bir kısmını kendi cebinizden ödüyorsunuz. Mesela Umut bursiyer olsa da onun sağlık sigortasının bir kısmını devlet ödüyor ama o kendi yine cebinden belli bir kısmını ödüyor. Ben de çalışıyorum. İş yerimin yaptığı sağlık sigortası var ama yine ben de cebimden para ödemek zorunda kalıyorum. Onu da yine maaşımdan kesiyorlar. Benim yerime iş yerim yatırıyor. Sağlık sigortanız olduğunda size bir sağlık sigortası kartı veriyorlar. Muayene olmaya gittiğinizde onunla gidiyorsunuz. Onu gösterdiğiniz zaman ödemeniz gereken paranın sadece %30'unu ödüyorsunuz. Bel ağrısı çektiğim için patronlarım da inanılmaz tatlı insanlar oldukları için gel seni doktora götürelim dediler. Beni iş yerimin yakınındaki bir özel bir muayenehaneye götürdüler. Patronum Japon olduğu için önce benden bilgilerimi aldı. Ne zaman ağrıdı, ne şekilde başladı, ilaç içtin mi falan onları öğrendi. Sonra doktora benim yerime Japonca sıkıntılarımı anlattı. Doktor da çok tatlı bir insan olduğu için telefonla Türkçe, Japonca çeviri programı yüklemiş. Oradan Japonca konuşup bana gösteriyor. Ağrının başlamasının bir sebebi var mı falan gibi kısa cümleler. En sonunda da merak etme diye Japonca söyledi, Türkçe gösterdi. Çok tatlıydı. Umut yemek yaparken çok gürültü yaptığı için odama geldim. Devam ediyorum. Doktor beni muayene ettikten sonra hemen dedi ki seni tedaviye alalım. Ben de şaşırdım tabii. Şimdi mi diye. Arka tarafta fizik tedavi merkezi gibi bir şeyleri varmış. Beni oraya götürdüler. Bir tane sandalyeye oturttular. Sandalye sizi böyle bacaklarınızdan kıştırıyor. Belinizden kemerle sabitliyorlar ve kollarınızın altından böyle tutamaç gibi bir şeyle sizi sabitliyorlar. Sonra o sandalye havaya doğru kalkıyor ve siz tavana doğru bakıyorsunuz ve sandalye sizi bacaklarınızdan aşağı, kollarınızdan yukarı çekmeye başlıyor. Hani Türkiye'de vardır ya bir çıkrıkçıya gideyim şöyle bir belimi çektireyim diye adamlar onun makinesini yapmışlar. Bitti mi? Bitmedi. Çektirme sandalyesinden sonra oradan beni su yatağına götürdüler. Su yatağı tanımlayamıyorum. Hayatımda yattığım en güzel şeydi. Su yatağı İnsanın keşke her gün bel fıtığı olsam da bu yatağa yatsam dedirtecek kadar güzel bir fizik tedavi aleti. Başınızdan ayağınıza kadar size masaj yapıyor. Arada bir duruyor. Tam böyle ya bitmesin biraz daha sürsün diyorsunuz. Tekrar başlıyor. Biraz daha yapıyor. Yani özetle mükemmel. Onun ardından da sıcak yatak tedavisini alıyorlar. Yatağın kendisi sıcak. Bel tarafınıza denk geliyor tam olarak. Sırt üstü yatıyorsunuz. Sıcak uygulaması yapıyorlar basitçe. Fizik tedavinin ardından bel destekleyici korse verdiler. Arkası demirli olanlardan. Üstüne bir de ilaç yazdı. O ilacı yazarken de bilgisayarın ekranından bana ilacı çalışma prensibini gösteren bir video izletti. Detaylı açıklamasını yaptı. Japonya'da muayene olmaya giderken ilaç kartı diye bir şeyiniz var. O ilaç kartını yanınızda götürmek zorundasınız. İlk muayenenizden itibaren bütün ilaçlarınızı onun üstüne yazıyorlar. Herhangi bir başka muayenehaneye gittiğinizde, başka bir hastaneye gittiğinizde o ilaç kartınızı gösteriyorsunuz ve daha önce aldığınız ilaçları takip ederek ona uygun ilaçlar yazıyorlar. Bu reçete gibi bir şey. Üstünde adım yazıyor. İçinde de yazdıkları ilacın adı ve etkileri yazıyor. Hepsi Japonca, evet. Çevirince anlaşılıyor ama. Bunlar da bürokrasinin getirdiği diğer bir sürü belgeler. Bitmiyor. İşte hastalığımı anlatıyor. Bu da verdikleri ilaç. Böyle küçük bir poşette. Burada adım yazıyor. Tamu Irai katakanayla. Kaç gün ne kadar ilaç almam gerektiği, ilaçların kendileri.
Böyle kutularla ilaç alabileceğiniz büyük eczaneler var. Ama tam öyle eczane gibi değil. Daha çok bakkal gibi görünüyor. Ve reçetesiz ilaçları çoğunlukla alabiliyorsunuz. Bu yerlerdeki bazı bölmeleri böyle filelerle ya da camlarla kapatıyorlar. Arkasına geçemiyorsunuz. Sanıyorum ki orada reçeteli ilaçlar satılıyor. Ya da böyle bende olduğu gibi doktor direkt ilacınızı size verebiliyor. Peki bu hastane yolculuğu ne kadar tuttu? Japonya'da olduğunuz ilk muayenede sizden belli bir miktar para kesiyorlar. Bu sadece tek seferlik bir şey. O var, korse var, fizik tedavi var, muayene ücreti var, ilaç ücreti var. Hepsi 6060 yen tuttu. Ve bu %100'ü. Normalde devlet bunun %70'ini ödüyor zaten. Benim ödeyeceğim para 1800 yen gibi bir şey. Benim sağlık sigortası kartım henüz elime ulaşmamıştı. O yüzden kartım olmadan gittik. Peki bu durumda ne oluyor? Paranın tamamını muayenehaneye ödüyorsunuz. Sağlık kartınız elinize ulaştığında muayenehaneye tekrar gidip bu benim sağlık kartım diye gösterip ödediğiniz paranın %70'ini geri alabiliyorsunuz. Benim muayene ücretini patronum ödedi. Çünkü çok tatlı bir insan. Sonra maaşından keseriz dediler. Yine de tatlılar olsun. Japonya'daki en büyük korkularımdan biri hasta olmaktı ama ilk hastane ziyaretimden bu kadar memnun ayrılacağımı hayal bile edemezdim. Teşekkürler Japonya. Teşekkürler Japonya sağlık sistemi. Bugün pazar. İlk defa bugün pazar. Sen nefes alınca dikkatim dağılıyor. Nefes almazsan. Kuş müsaade etmiyor şimdi de. Translator. Translator ne? Translator ne demek? Çevirici ne be? Çevirici. Bu ne biçim bir yemek, ben anlamadım ki, gürültü yapıyor. Çok ses çıkarıyor yemeğim. Ne oldu da çekmiyorsun? Aman neyse.